Yaklaşık 12.000 yıl önce türümüz Homo sapiens, bitkiler ve hayvanlarla etkileşim biçimimizi değiştirerek insanlık üzerinde kalıcı etkiler bıraktı. Tarihimizin büyük bir bölümünde, insanlar vahşi bitki ve hayvanları avlayarak ve toplayarak geçimlerini sağladılar. Ancak, yaklaşık 12.000 yıl önce, insanların çiftlik hayvanlarını ve ekinleri evcilleştirmeye başlamasıyla tarım ortaya çıktı ve dünyaya bakışımızı kalıcı olarak değiştirdi. Bu değişimin kökenleri ve itici güçleri, özellikle tarımın, insan yerleşimlerini ve teknolojik ilerlemelerin gelişimini şekillendirmesi göz önüne alındığında, araştırmacılar arasında yeni bir tartışma konusu ortaya çıkmış oldu. Gordon Childe tarafından 1930'larda ortaya atılan Neolitik devrim, avcılık ve toplayıcılıktan çiftçiliğe geçişi ifade ediyor. Kavram, tarımın insan toplumu üzerindeki devrimci etkisini vurgular. Bu süreç, vahşi kaynaklara olan bağımlılığımızda bir değişime yol açtı ve nihayetinde yaşam biçimimizi değiştirdi. Bu devrim, Orta Doğu'daki birkaç ülkeye yayılan zengin topraklara sahip bir bölge olan bereketli Hilal'den başlayarak, birkaç yerde ve bağımsız olarak gerçekleşti. Ancak, o zamandan beri birçok araştırmacı bu teoriyi eleştirdi. Eleştirinin ana başlıkları, tarıma geçişin zamanlaması ve hızı, çiftçiliğin toplayıcılıktan üstün olduğu fikri ve evcilleştirme ile birlikte çiftçiliğe yol açan itici güçlerdi. Bu geçiş, devrim teriminin ifade ettiği gibi hızlı bir geçişten ziyade, bitki ve hayvan evcilleştirme yolu, insanlar, bitkiler ve hayvanlar arasındaki ilişkilerde bir dizi karmaşık ve kademeli değişiklik gerektirdi. Yaklaşık 12.000 yıl önce Neolitik dönemin başlangıcı tarımın ortaya çıkışıyla ilişkilendirilse de, avlanma tekniklerini geliştirme, bitki yaşamı ve büyüme döngüleri hakkındaki bilgimiz, bundan çok daha öncesine dayanıyor. Aslında erken dönem çiftçilik toplulukları hakkında yaygın bir yanlış anlamayla karşı karşıyayız. Bu yanlış anlama, avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçişin, gıda kaynaklarında, yaşam kalitesinde ve nüfus büyüklüğünde bir artışa yol açtığıdır. İnsanlar tarıma geçişle birlikte artan gıda üretiminden faydalanmaya başlasalar da, erken dönem çiftçileri, elde ettikleri ürünlerde düşük getiri ve yüksek risklerle karşı karşıya kaldılar. Ve, genellikle avcılık ve toplayıcılığı çiftçilik uygulamalarıyla birleştirmek zorundaydılar. Dahası, çiftçiliğe geçiş, yeni hastalıkların yayılması, daha kötü beslenme koşulları ve emek yoğun çalışmanın bedensel yükleri gibi yeni sağlık sorunları ortaya çıkardı. Yerleşik hayata geçiş, yani bir bölgede kalıcı olarak yaşama uygulaması, tarımla yoğun bir şekilde bağlantılı olsa da, aslında yerleşik yaşam tarzları, Neolitik dönemden çok daha önce ortaya çıkmıştır. Dahası, bu geçiş, tek yönlü bir geçiş değildi. Birçok çiftçilik grubu, yerleşiklik ve hareketlilik arasında geçiş yapmıştır. Örneğin, 11.500-12.800'lü yıllarda, geç Natufyan dönemde Levant'taki iklim değişiklikleri, daha hareketli bir yaşam tarzına geri dönüşleri zorlamıştır. Buna karşılık, erken Natufyanlar, taş mimari, ağır iş aletleri, fazla kaynaklar için depolama çukurları ve mezarlıklar gibi komünal yerleşiklik belirtileri göstermiştir. Düzensiz, doğada rastgele keşfedilen bitki ve hayvanları evcilleştirme ve yönetme girişimleri, çeşitli yerlerde ve farklı zamanlarda meydana geldi. Ve bu girişimler, evcilleştirilebilen hayvanların da katkısıyla tarımın başlamasına yol açtı. Tarımın erken izleri, son buzul çağı sona erdiğinde, değişen iklim döngüleriyle bilinen Pleistosen dönem sona erdiğinde ortaya çıktı. Küresel iklim değişikliği, tarımsal gelişmede rol oynamış olsa da,
Bu açıklama tek başına evcilleştirmenin zamanlamasını açıklamak için yeterli değil. Araştırmacılar, atalarımızı yabani bitkileri ve hayvanları evcilleştirmeye iten şeyin ne olduğunu açıklamak için çeşitli teoriler önerdiler. Bu teoriler, yeni uygulamaları benimseme merakımızı ateşleyen içsel ve dışsal faktörleri içeriyor. Optimal yiyecek toplama teorisi olarak adlandırılan bu teori, evcilleştirmenin bir hayatta kalma tepkisi olduğunu öne sürer. Beslenmenin temel kaynağı olan av hayvanlarının yeterli olmadığı durumlarda hayatta kalabilmek için yiyecek toplayıcılar devreye girdi ve yenilebilir bitkileri keşfederek bu bitkileri evcilleştirdiler. Bu teoriye karşıt olanlar, insanların bu sürece basitçe uyum sağlamak yerine çevrelerini değiştirebileceklerini savunuyor. Optimal yiyecek toplama teorisinin aksine, bu yaklaşım istikrarlı ve kaynak açısından zengin bir çevrenin, evcilleştirmenin uzun vadeli sürecinde etkili olduğunu savunur. Bu yaklaşım, teorisini, genellikle verimli nehir vadilerinde yaşayanların daha fazla ve daha çeşitli yiyecek kaynağına erişebildiği düşüncesi üzerine kurgulamıştır. Binlerce yıl sonra bugün bile, dünyanın farklı bölgelerinde, halen atalarımızın, ekinleri evcilleştirmesinin sonuçlarından faydalanıyoruz. Günümüz modern insan diyeti, nispeten az sayıda ekinden oluşur ve kalori alımımızın neredeyse %70'i sadece 15 ekinden oluşur. Özellikle pirinç, buğday, mısır, şeker kamışı ve arpa. Bu ekinler yaklaşık 11.000 yıl önce doğal seçilimle keşfedildi ve evcilleştirildi. Bu keşif, yabani bitkilerin insanların ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygunluğunu artırdı. Evcilleştirme sırasında, hem bitki hem de insan, karşılıklı bir ilişkiden faydalanır. Çünkü çiftçi yüksek kaliteli ve bol ürün veriminden faydalanmak için bitkinin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Bilinçli seçimlerden ziyade, bitkilerin erken evcilleştirilmesi büyük ölçüde bilinçsiz seçilimle gerçekleşmiştir. Bilinçsiz seçilim, insan etkisinin farkında olunmadan bitki özelliklerini değiştirdiği bir süreçtir. Bu, özellikle tarımın başlangıcında, yani insanlar henüz genetik ya da bilinçli ıslah bilgisine sahip değilken gerçekleşmiştir. Bu süreci şöyle açıklayabiliriz. Erken tarımcılar, hasat sonrası genellikle en büyük, en lezzetli, en kolay toplanabilen tohumları yemek için alıkoyarken, toplanma alanına dökülen ve tarlada kalan tohumlar bir sonraki yıl kendiliğinden filizlenmiş olabilir. Bu durumda insanlar farkında olmadan daha büyük ve sağlam tohumlara sahip bitkilerin çoğalmasına katkıda bulunmuşlardır. İnsanlar doğada kolay erişilebilen, dik duran, tane dökmeyen bitkileri hasat etmeyi tercih etti. Örneğin, taneleri hemen dökülmeyen tahıllar daha çok toplanabildiği için daha çok ekilmiştir. Bitkiler artık doğadaki gibi rekabetçi bir ortamda değil, ekilmiş ve bakım görmüş bir alanda büyümeye başladıklarında, insan müdahalesine daha uyumlu olan türler, avantaj sağlamıştır. Diğer taraftan insanlar, daha az acı, daha az toksik meyveleri ya da tohumları yemeyi tercih ettikçe, zamanla bu özelliklere sahip bitkiler daha çok yayılmıştır. Bu da bilinçsiz şekilde, yenilebilirliği yüksek bitkilerin seçilmesine yol açmıştır. Kolay kuruyan, uzun süre bozulmadan saklanabilen tohumlar daha çok tercih edilmiş, böylece bu özellikler seçilim baskısı oluşturmuştur. İlk evcilleştirilen tahıllardan olan buğday ve arpa, tane dökülmemesi özellikleriyle evrimsel bir avantaj haline gelmiştir. Yabani türler tanelerini doğaya saçarken, evcilleşmiş türlerde taneler sapta kalır ve bu da daha kolay hasat anlamına gelir. Erken dönemde, yavaş çimlenen, daha büyük taneli bitkilerin daha kolay toplanması ve ekilmesiyle, mercimek ve baklagiller, taşıdığı bu özellikler sayesinde yayılmış olabilir. Arkeologların tespitine göre,
İlk olarak, buğday, arpa, bezelye ve mercimek gibi ilk ürünler, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bereketli hilalde, Mezopotamya'da evcilleştirildi. Araştırmacılara göre, Çin'de pirinç ve darı, Sahraltı Afrika'da Afrika pirinci, Mezoamerika'da mısır, Kuzeydoğu Amerika'da ayçiçeği, Güney Amerika'da patates ve acı biber, Yeni Gine'de muz gibi ürünlerin evcilleştirildiğini tespit ettiler. Evcilleştirilmiş bu ürünler zamanla, bereketli hilalden Avrupa'ya ulaştı. Avrupa'da yayıldıkça ve iklimlere uyum sağladıkça diğer bölgelerden yeni ürünlerle birlikte, yeni çiftçilik uygulamalarının gelişmesini sağladı. Köpek, 15.000 yıl önce Avrupa ve Asya'daki bağımsız kurt soylarından gelen ilk evcilleştirilen hayvandı. Başlangıçta av arkadaşları olarak hizmet ettiler. Keçiler ve koyunlar, ardından domuzlar ve sığırlar, bölgedeki ilk mahsullerden kısa bir süre sonra evcilleştirilen, bereketli hilaldeki ilk çiftlik hayvanlarıydı. Sonraki 10.000 yıl boyunca, atlar, develer ve tavuklar gibi hayvanların genetik yapısı ve gözlemlenebilir özellikleri, dünyanın farklı bölgelerindeki insan ortamlarına uyum sağladıkça değişti. Evcilleştirme süreci için 3 yol öngörülüyor. Birlikte yaşama, av ve iş gücünde kullanım. Köpek, kedi ve tavuk gibi hayvanlar, İnsan yerleşimleriyle ilişkili yiyecek atıklarına ilgi duyduğu için insanlarla birlikte yaşama sürecini izlemiştir. Koyun, keçi ve sığır da dahil olmak üzere birçok önemli hayvan türü, başlangıçta etleri için insanlar tarafından avlanan av hayvanları olarak hizmet ederek av yoluyla evcilleştirilmiştir. Avcılar, sürü türlerinin gösterdiği belirli özelliklerden, örneğin hapsedilmeyi sağlama, esnek beslenme ve hızlı büyümeden yararlandılar ve üretme stratejileri uygulamaya başladı. Evcilleştirme sürecinin son yolu olan iş gücünde kullanım yolu, ulaşım ve taşıma için eşek, at ve deve kullanılması süreciydi. Topluluklar bereketli hilalden göç ettikçe, yeni iklimlere adapte olmuş hayvancılık ve çiftçilik tekniklerini de yanlarında götürdüler. Örneğin, özellikle Finlandiya olmak üzere Avrupa'nın bazı bölgelerine ulaşan süt çiftçiliği bu anlamda çok önemlidir. Arkeologlar, dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden bağımsız, birçok hayvanın evcilleştirildiğini gösteren kanıtlara ulaştılar. Örneğin, bereketli hilal ve Doğu Asya halkları, yaban domuzlarını birbirlerinden bağımsız olarak evcilleştirmişlerdir. Tarım, insanlık tarihi üzerinde kutsal bir etkiye sahipti ve nihayetinde farklı edebiyat ve mimariye sahip karmaşık toplumlara yol açan, muazzam nüfus artışına neden oldu. Ancak, bu değişim yeni zorluklar getirdi. Arkeologlar, İnsan kemiği ve diş analizlerinden, artan yetersiz beslenme dönemleri, artan karbonhidrat alımından kaynaklanan diş çürümeleri ve çiftçilikle ilgili yoğun çalışma nedeniyle kemik şekillerinde değişiklikler tespit ettiler. Büyüyen ve giderek daha fazla yerleşik hale gelen bir nüfus, kafeslerde kapalı hayvanlar ve çöpler, bir hastalık salgınının ortaya çıkması için koşulları kolaylaştırdı. Ortaya çıkan araştırmalar, emek yoğun çiftçilikten, saban öküzlerinin kullanıldığı toprak yoğun çiftçiliğe geçişin, toprak sahiplerinin daha fazla servet edinmesini sağladığını gösteriyor. Servet eşitsizliğinin, evcilleştirilmiş yük hayvanlarının Neolitik sonrası bulunmadığı Amerika gibi bölgelere göre, Avrasya'da daha belirgin bir şekilde meydana geldiği söylenebilir. Gıda kaynaklarının fazlalığı, dini ve siyasi liderler de dahil olmak üzere yeni rollerin ortaya çıkmasına olanak sağladı ve elitler, gıda fazlalıklarının kontrolü yoluyla ekonomik güç kazandı. Toplumsal eşitsizliklerin tarımdan önce de var olması muhtemel olsa da, antropologlar genellikle tarımın yükselişini toplumsal hiyerarşilerin yükselişi,
daha yüksek eşitsizlik seviyeleri ve daha cinsiyete dayalı iş bölümü ile ilişkilendiriyor. İlk tarım toplumları çeşitliydi ve tarımı benimseyen birçok toplum binlerce yıl boyunca eşitlikçi kaldı. Nüfus ve tarımsal gelişme arttıkça, siyasi hiyerarşilere sahip karmaşık toplumların en eski medeniyetleri, bereketli Hilal'deki Mezopotamya'da ortaya çıkmaya başladı. Medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya, 6000 yıl önce gelişen ilk medeniyet oldu ve Fırat ve Dicle nehirlerinin bereketli topraklarından ve düzenli taşkınlarından faydalandı. Nehirlerin su seviyeleri ekim sırasında düşük ve hasattan önce yüksek olduğundan, sulamanın, sulama sistemleri ile yapılması gerekiyordu. Ve Mezopotamya'daki Sümer'de karmaşık bir kanal ve su şebekesi sistemi geliştirildi. Bu gelişmeler, Uruk ve Ur gibi önemli şehir devletlerinin yanı sıra, Babil gibi imparatorlukların yükselişine yol açtı. Mezopotamya'da yaşanan bu gelişme ve yenilikler, mimarlık, hukuk, matematik ve dünyanın ilk yazı sistemi olan çivi yazısı gibi gelişmeler de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki medeniyetleri etkiledi. Dünya çapında insanlar, teraslama tarım tekniği ve Çin'deki Sarınehir'in sulama sistemleri gibi yeni ürünler ve teknikler denediler. Bu gelişmeler, insanların değişen ortamlara uyum sağlama yeteneğini yansıttı ve modern dünyanın teknolojisi ve toplumları için temelleri attı. Binlerce yıl önce atalarımız, tohumları toprağa bırakıp hayvanları evcilleştirerek yalnızca karınlarını doyurmadılar. Aynı zamanda medeniyetin temellerini attılar. Tarım, insanlığın doğaya karşı verdiği en büyük dönüşüm hamlesiydi. Bu dönüşüm, köyleri, şehirleri ve sonunda imparatorlukları doğurdu. Bugün soframızdaki her lokma, o ilk çiftçilerin ve çobanların sessiz devriminin bir yansımasıdır. Toprağa atılan bir tohumun, dünya tarihini nasıl değiştirdiğini gördük. Toprak, sadece ayaklarımızın altındaki bir zemin değil. Geçmişin sesi, geleceğin umudu. Bir zamanlar, bir çift insan elleriyle toprağa kazdı. Küçük bir tohum ekti ve o tohumdan yalnızca buğday değil, medeniyet doğdu. İnsan, doğayla konuştu, rüzgarı okudu, hayvanları anladı ve bu sessiz anlaşma, tarihimizin ilk sözleşmesi oldu. Bugün, o ilk çiftçilerin, o ilk çobanların hayallerinin içindeyiz. Bir çömlekte taşan un, bir yuvada otlayan koyun, bir bahar sabahında doğan umut. Hepsi o ilk adımların yankısı. İnsan ilk kez bir tohumu ektiğinde, sadece doğayı değil, kendini de evcilleştirdi. Aç kalmamak için değil, kök salmak için. Yalnız kalmamak için değil, birlikte yaşamak için. Ve tarım başladı. İlk ateşle ısındık ama ilk ekinle aidiyet duyduk. Bugün binlerce yıllık sessiz emeğin mirasçılarıyız. Her lokmamızda bir zamanlar gökyüzüne dua eden bir köylünün duası saklı. Ve her nefesimizde, doğayla yapılmış kadim bir anlaşmanın yankısı var. Yeni videolarla yeniden birlikte olmak dileğiyle, esen kalın.